Molavay'dan herkese merhaba. Adobe Illustrator ile projelerinizi nasıl kaydedersiniz onu göstereceğim. Programımızı açalım. Şu kısım çalışma alanımız gördüğünüz gibi. Şimdi şu kısma şöyle bir yazı eklemek istiyorum. Deneme. Puntos 72 olsun. Şöyle. Şu kısmın altına da şöyle bir çizgi koymak istiyorum. Şöyle şu şekilde. Opağını düşürelim. 60 olsun. Şimdi projem henüz benim bitmedi. Projemi şimdi kaydedip yarın devam etmek istiyorum. Şimdi Photoshop kullananlar bilir. Projenizi PSD olarak kaydettiğiniz zaman onun üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Bunda da aynı şeyi biz yapacağız. Projemi yarın çalıştırmak istiyorum tekrardan. O yüzden file kısmına geliyorum. Şuradan Save As'e bir defa tıklıyorum. Tıkladıktan sonra buradan masaüstünü seçiyorum ve projem 1 diyorum. Şimdi burada nokta al seçerseniz projenize yarın devam edebilirsiniz. Ya da istediğiniz bir zaman. Şimdi programımızı komple kapatalım. Projemi çalıştıralım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi projemi açtım. Üzerinde bir takım değişiklikler yapıyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle alta koyalım. Şimdi projem komple bitti. Bunu JPEG olarak kaydetmek istiyorum. Şimdi file kısmına geliyoruz. Şu kısımdan Export'a bir defa tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra masaüstünü seçiyorsunuz. Buradan ismini girebilirsiniz. Bu kısımdan JPEG'i seçiyoruz ve kaydet tuşuna bir defa basıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi masaüstümüze geldi. Şöyle bakın JPEG yazıyor. Şimdi projem bitti. Bunu matbaada bastırmak istiyorum. Her şeyim hazır. Bunu bastırmak istiyorum. File kısmına geliyoruz. Buradan Save As kısmını açıyoruz ve buradan PDF olarak kaydediyoruz bunu. Şimdi birkaç kişi bunu soracak, neden PDF olarak kaydediyoruz diye. Şimdi matbaada ölçeklendirme sıkıntısı çıktığı zaman matbaacı bunu açacak, üzerinde değişiklik yapacak. Yani biraz daha büyütecek ya da biraz daha küçültecek. Ama siz normal kaydettiğiniz zaman matbaacı bunun üzerinde hiçbir işlem yapamayacak. Yani hazırlamış olduğunuz proje çöp olabilir. Çöp olmasını istemiyorsanız projelerinizi PDF olarak kaydedin. Hem daha güzel bir görüntü alırsınız hem de daha iyi olur sizin için. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Evet, işlemimiz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.